Godzilla, Canavarların Kralı ve Godzilla Kong'a karşı arasında, Legendary Pictures'ın birbiriyle bağlantılı Monsterverse filmlerini stratosfere yaymak için sağlam bir plan hazırladığını hissettik. Gösteriyi büyüterek ve Toho'nun birçok klasik kaijusunu bir araya getirerek Monsterverse filmleri Showa döneminin ruhunu yakaladı. Godzilla Minus One gibi Japon filmlerinin yanında rahatça yer almalarını sağlayacak şekilde seriye sadık kaldılar. Ancak aynı yaklaşım aynı zamanda yönetmen Adam Wingard'ın Godzilla X Kong, The New Empire filminin çoğu zaman çok fazla iyi bir şeymiş gibi hissettirmesinin nedenidir. The New Empire'ı takip etmek için geçmiş Monsterverse filmlerini veya Apple TV Plus yan dizilerini izlemenize gerek yok. Ancak Godzilla ve King Kong'un kendilerini bir kez daha insanlığın kaderini belirleyecek bir savaşın içinde bulmasının hikayesini anlamayı kesinlikle kolaylaştırıyor. Yıllarca Godzilla'nın genellikle korkunç bir tehdit olarak görülmesinin ardından, yeni imparatorluk, radyoaktif amfibinin dünya çapındaki insanlar için asi bir kahraman haline geldiği bir noktada açılıyor. The New Empire'ın ilk setlerinden birinde, büyük adam, çapraz ateşte sayısız insan ölürken diğer kaiju'yu parçalayarak, yumruklayarak ve kuyruktan kırbaçlayarak öldürerek düşmanı kadar yıkıma neden olur. Ancak Kral Ghidorah, Rodan ve Mechagodzilla'nın anıları insanların zihinlerinde hala nispeten taze olduğundan, Godzilla'nın diğer titanları Kong gibi dev maymunların yaşadığı gizemli bölge olan içi boş dünyada tutmak için gezegenin yüzeyine ait olduğunu kabul etmeye hazırlar. Kökenli. The New Empire'da antropolojik dil bilimci Dr. Eileen Andrews ve podcast yayıncısı Bernie Hayes gibi daha önceki Monsterverse filmlerindeki olaylara doğrudan dahil olan insan karakterler yer almasına rağmen, yeni filmin insan kahramanlarının neredeyse tamamı bu hikayede pek de garip görünmeyen garip bir yeşillikle ilerliyor. Birden fazla Titan karşılaşmasından sağ kurtulduğuna inanmanız gereken insanlar için doğru. Monarch araştırmacıları ilk kez bu karşılaşmalar sırasında Titanların radyoaktif enerji tüketebildiğini ve bu enerjiyi boşaltabildiğini ve canavarların birbirlerini hissettiklerinde içgüdüsel olarak hakimiyet için savaştıklarını keşfettiler. Ancak Godzilla beslenmek için nükleer reaktörler aramaya başladığında Monarch içinde bunun nedeni konusunda yaygın bir kafa karışıklığı var. Bunun nedeni kısmen kertenkelenin üstünlüğüne yönelik bilinen tek potansiyel tehdit olan Kong'un dünyanın merkezinde yaşıyor olması. The New Empire, insan karakterlerinin birçoğunun Titan takip işine garip bir şekilde yabancı görünmesini sağlayarak, Monsterverse'e yeni gelenlerin canavarların nasıl çalıştığını öğrenmesi için kendisine kolay ama hantal bir yol sunuyor. Eileen, kaiju üzerinde ciddi zaman harcamış birinden bekleyebileceğiniz türden sorular sormak yerine, neredeyse yalnızca sergi çöplüklerinde konuşan bir izleyici vekili gibi davranıyor. Godzilla'yı endişelendiren bir şey var ve Monarch da endişelenmesi gerektiğini biliyor. Ancak Ilene'nin evlatlık kızı Gia endişe verici vizyonlar görmeye başlayana kadar tepedeki herhangi birinin Kong'un durumla bir ilgisi olup olmadığını düşünmesi mümkün değil. Monsterverse filmlerindeki insanlar hiçbir zaman özellikle ilgi çekici olmadı. Ancak The New Empire'daki zayıflıkları, onların gerçekten yardımcı karakterler olduğu gerçeğini yansıtıyor. Godzilla ve Kong buradaki yıldızlar. Seri zaten ilkine odaklanmak için çok fazla zaman harcadığı için The New Empire, ikincisinin Gia ve Hollow Earth ile olan gizemli bağlantılarını daha derinlemesine araştırmak için akıllıca bir seçim yapıyor. Tamamen Titanlara odaklanan bir Monsterverse filminin neye benzeyebileceğini hayal etmek her zaman ilginç olmuştur ve The New Kingdom, dikkatini Kong'un Hollow Earth'teki yeni hayatına çevirirken bu fikir üzerinde deneyler yapıyor. Yeni imparatorluk, Kong'un türünün son örneği olduğunu düşündüğü yalnızlığı sözsüz bir şekilde aktarmak için Kong'un yeni normalinin anlık görüntülerini kullandığından, neredeyse olağanüstü bir doğa belgeseli gibi hissettiriyor. Kong konuşmasa da gözleri ve yüz ifadeleri, duygularını kolayca ortaya çıkaran esrarengiz bir insanilikle canlanıyor. İçi boş dünya muhteşem, dehşet verici bir yer ama Kong'un diğer vahşi titan türleriyle karşılaştığında ne kadar perişan hissettiğini görebilirsiniz. Gia ve Godzilla'nın onu karşılamak için beklediklerini bildiği yüzeye çıkma konusunda ne kadar isteksiz ama çekici olduğunu görebilirsiniz. Ancak Kong'un duyguları, yeni bir maymun canavar grubundan gelen genç Titan Zuko ile tanıştığında daha da karmaşık ve etkileyici bir şekilde canlanır. Hiçbir diyalog olmamasına rağmen, Godzilla X Kong, The New Empire, Zuko ve Kong'un Hollow Earth'ün başka dünyaya ait ormanında Kong'un gerçek evi gibi görünen yere doğru bir yolculuğa çıkmasıyla gerçekten büyük bir ilerleme kaydediyor. Titanlar kendilerini çok iyi ifade edebildikleri için ilişkilerinin gelişimini takip edebilir ve çift, yeni maymun canavarların kırbaç kullanan kralıyla karşılaştığında ilişkilerin ne kadar aniden değiştiğini hissedebilirsiniz. Ancak Kong'un hikayesinin görsel sunumu ne kadar ilginç olursa olsun, The New Empire, stüdyonun izleyicilerin takip edebileceğine güvenmediği hissini uyandıracak kadar sık olup bitenleri insan karakterlerine dönüyor. Film,
neredeyse profesyonel güreş maçları gibi hissettiren, giderek daha üst düzey setlerdeki canavarlara odaklandığında daha da ilgi çekici. Kong ve Scar King'in Hollow Earth'teki çatışmaları acımasızdır ve Titanların ilkel silahlarını kullanarak havada uçtuğunu gördüğünüzde ne kadar devasa olduklarını neredeyse unutturacak şekilde akıllıca çekilmiştir. Özellikle Kong'un ifade gücü, The New Empire'ın aksiyonunun duygusal olarak yönlendirilmesine yardımcı oluyor çünkü onun her şeyi derinlemesine düşündüğünü görebiliyorsunuz. Ancak tam Kong'un yeni güç eldiveni ortaya çıktığında, film o kadar saçma bir hal almaya başlıyor ki neredeyse Warner Bros., Monsterverse'in iflas etme zamanının geldiğine karar vermiş gibi görünüyor. Müttefik olarak birlikte savaşa hücum ederken Kong'un Godzilla'nın sırtına bindiğini görmek kesinlikle çılgınca olsa da, büyük maymunun kendisini bu kadar insan hissetmesini sağlayan aynı duygusallık, sürüngeni neredeyse karikatürize ediyor. Bu enerji, Destroy All Monsters ve Godzilla Hedorah'a karşı gibi bazı aptal Toho filmlerine kasıtlı bir gönderme gibi geliyor. Ama aynı zamanda Monsterverse'in yolunda gitmediği bir değişim ve filmin ne kadar tuhaf bir şekilde bir araya geldiği konusunda dikkati dağıtıyor. Godzilla X Kong, Yeni İmparatorluk, tiyatro izleyicilerini tatmin edecek kadar seyirciyi memnun edecek kadar dövüş içeriyor. Ancak filmin serinin gelişmeye devam etmesi için bir yol oluşturmasını umut edenler hayal kırıklığına uğrayabilir çünkü Legendary'nin Titanları buradan nereye götüreceğini hayal etmek zor. Stüdyo muhtemelen bunun Monsterverse'in son bölümü olmasını istemiyor. Ancak büyük, saçma, pembe renkli bir patlamayla dışarı çıkmak Godzilla ve onun baltalı arkadaşı için en kötü şey olmayabilir.